Selam. Ne o? Üzgün görünüyorsunuz. Yoksa siz de Bloodborne'u PC'ye çıksın diye mi bekliyorsunuz? Bloodborne'un gotik dünyasını mı özlüyorsunuz? Elden Ring size aynı tadı vermiyor mu? Bloodborne'u PC'de oynayamayacaksın işte. Kudur. Ya Japon abilerim, Japon ablalarım siz ne yapıyorsunuz ya sevgili Sony? Ne yapıyorsun kardeşim, sen bana kafayı mı yedireceksin anasını satayım ya? Arkadaşlar bugünkü konumuz bambaşka bir konu aslında. Bugünkü konumuz benim biriciğim Bloodborne ya. Benim arkadaşlarımın böyle kulaklarını falan sevdiğim bir oyun oldu bu. Yıllardır Bloodborne'un PC'ye çıkmasını bekliyorum ama hala daha da beklemekteyim. Geçtiğimiz günlerde bir tane haber almışsınızdır belki de, Twitter'da görmüş olabilirsiniz. Shot PS4 diye bir tane emülatör geliştirdiler ve kendilerine de aslında denek olarak Bloodborne oyununu seçtiler. Neden Bloodborne oyununu seçtiler derseniz, bu oyunu bekleyen bir tek ben yokum. Dünya çapında da beklenen bir oyun. Sony'ye yıllardır yalvarılıyor bu konuda ve kendilerinden herhangi bir adım atılmadı. Konuya hatta Hidetaka Miyazaki-san da dahil oldu. Kendisi ben de isterim PC'de oynanmasını dedi. Ama ve lakin Sony'den hala daha bir ses yok. Ne yaptı Sony? Daha doğrusu ne yapmadı Sony? Kendi o kullanıcılarına bile, kendi oyuncularına bile, PlayStation sahiplerine bile Bloodborne'un 60 FPS'lik bir peşini, official bir peşini hala daha yayınlamadılar. Biz bir de bunun üstüne PC'ye bekliyoruz, siz düşünün. Ben Bloodborne'u oynadım zamanında. Arkadaşımdan PlayStation aldım, oynadım. Gamepad'le oynadım. Gamepad'i beceremediğimi birçok kez söylemiştim size. Zaten Bloodborne'da da ölüm sayılarımın herhalde %70'i böyle daracık kütüklerin üstünde koştururken bir başka daracık kütüğe atlamaya çalışırken aşağı düşüp ölmemden kaynaklanıyordu. Ama ve lakin ben bu oyunu, Bloodborne'u PC'de klavye ve mouse'la birlikte oynamak istiyorum. Sony'den ses çıkmayınca ne oldu? Bu Shot PS4 dediğim emülatörü ortaya saldılar. Bunun ortaya salınması da o kadar fazla olmadı aslında. Hatta ilk sürümü yanlış hatırlamıyorsam emülatörün Ekim 2023'te çıktı. Yani hemen hemen daha bir sene olmuş. Ama şu zamanlarda bir buçuk ay evvelinden almaya başladık bu Bloodborne'un haberlerini. Belki siz de görmüşsünüzdür. Öyle bir seviyeden alıp oyunu oynanabilir hale getirdiler ki yani kaplamalar falan gitmiş durumda. Hiçbir şey yok. Ortalıkta böyle soru işaretleri falan filan var. Abidik gubidik şeyler var. Ben oyunu size gösteremiyorum çünkü emülatör olduğu için aslında bir nevi crackli, korsan yollarla oyunu edinmek gerekiyor. Ben de açıkçası denemedim. Zaten emülatörlerin optimizasyon problemleri falan filan da var. O yüzden hiç kurcalamadım ama bu adamlar bir avuç insan aslında bunu yapanlar. Bloodborne'u aldılar. Son 1,5 ayda inanılmaz bir geliştirdiler ve şu anda bazı bug'lar ve glitch'lerle birlikte oyunu tamamen oynanabilir hale getirdiler bu PC'de. Ya mod yapanlar oldu. Emülatörlü oyuna mod yapanlar oldu. 60 FPS'ye çıkarabildiler modla. Ve Sony hala daha duruyor. Şimdi Sony ne zamanla şöyle bir açıklaması olmuştu, bilmem hatırlar mısınız? Biz artık live service oyunlara, bu arada live service, benim bir kardeşim vardı, o uyardı beni. Abi live service dedi. O kendisi Londra aksanıyla böyle live service tarzında bir şey söyledi. Live service'miş, ben live service diyordum. Doğrusu live'mış arkadaşlar. Dikkatinize. Neyse. Sony'nin dediğim gibi bir açıklaması olmuştu. Biz artık live service oyunlara odaklanacağız. Biraz daha odaklanacağız dediler. Şimdi bu bir cepte dursun. Buraya geleceğiz. Bunun dışında normal senaryolu PlayStation sahiplerinin de, hatta PC'ye çıkardıkları oyunlar sağ olsun PC sahiplerinin de sevdiği God of War tarzı, işte Uncharted'lar, Last of Us'lar falan filan, bu oyunları da yapmaya devam edeceğiz. Şimdi Bloodborne single player bir oyun. Elden Ring'in öncesinde, Elden Ring'in ana oyunu çıkmadan öncesinde insanlar herhalde çıkacak, herhalde açıklayacaklar, bu State of Play'de geliyor gibisinden böyle heyecanlı bir beklentiye girdiler. Ben de dahil. Ama bir türlü gelmedi o haber. Ve bu haberin gelmemesinin sebebi olarak da abidik gubidik hurafeler de ortaya çıktı. Bloodborne'un mesela grafik motorundan dolayı bunu PC'ye optimize edemediklerinden falan da söz ettiler ama adamlar dediğim gibi emülatörde yapıyorlar. Yani bir avuç insanın yaptığı, emülatörle hallettiği bir oyunu Sony nasıl hala daha yapamadı bilmiyorum. Bu adamlar kendi oyuncu kitlesini, kendi PlayStation sahiplerini dinlemiyorlar. Oyunculara da dinlemiyorlar. Bu adamlar bu dinlemeyen halleriyle live service oyunlara odaklanma kararı aldıklarını, biraz daha odaklanma kararı aldıklarını açıkladılar. Bunu nasıl becerecekler bilmiyorum ama birazdan geleceğim o konuya ama.
Şimdi Bloodborne'la ilgili bu söyledikleri gerçek olamaz gibime geliyor bana. Dediğim gibi emülatörle yaptıklarından dolayı yani grafik motorunu PC'ye uyduramayız edemeyiz falan filan muhabbetleri biraz tıraşmış gibi geliyor. Hidetaka Miyazaki-san da tamam muhabbete girdi. Bakın şöyle bir durum da olabilir bu arada. Sony ile aralarında Hidetaka Miyazaki-san'la Sony'nin arasında böyle bir önüne taş koyma tarzında bir durum da gerçekleşmiş olabilir. Bunu biz bilemeyiz. Ya sonuçta Miyazaki-san'ı ben severim, sayarım da. Oyunlarının da her birini sevmişimdir ama adamı tanımıyorum. Yani hani yalan da söylüyor olabilir. Bir şey diyemiyorum. Sevgili Japon abilerimiz Sony PC'ye birçok kaliteli oyununu çıkardı. Yalan yok arkadaşlar. God of War'dur ki Ragnarok'ta 19'unda geliyor. İşte Last of Us'tır, Uncharted'lardır. Bunları çıkardı ve ben de ağzımın salyası aka bir güzel oynadım bu oyunları. Eyvallah. Çok saçma oyunlar da çıkardılar. Mesela o Sackboy mudur nedir? Oyunun Little Big Planet. Şimdi hatırladım bir anda. Little Big Planet'ı çıkardılar. Satış yapamadı gibi bir şey oldu. Days Gone çıktı. Seveni oldu, sevmeyeni oldu vesaire vesaire. Bloodborne'un yani halihazırda PC tarafında bir Souls-like kitlesi var. Bunu Elden Ring'in satış rakamlarından zaten görebilirsiniz. Ve Bloodborne'da Elden Ring çıktıktan sonra da From Software'ın en iyi oyunu diyen bir kitle de vardı. Ama dediğim gibi sevgili Sony'deki abilerimiz ve ablalarımız oyuncuların karşı kulaklarını tamamen kapamış durumdalar. Şimdi gelelim live service muhabbetine. live. Tamam. Gelelim live service muhabbetine arkadaşlar. Ya şimdi toplamda Sony 830 milyon dolarlık bir satış yaptı. Kendi oyunlarının PC'deki satışı 830 milyon dolar. Bu adamların bir de üstüne geçmişteki şu hurafeleri de belki hatırlarsınız. Bu adamlar konsol satışından parayı kazanmıyorlar. Aslında oyun satışından parayı kazanıyorlar gibisinden bir hurafe vardı. Nedir bunun live service alakası? Peki 830 milyon doların %34'ünü Helldivers 2 adında bir tane live service oyun karşılamış. Bunun yanında işte God of War var, %13'ü var. %13'lük bir dilimde. İşte Horizon Zero Dawn var, %15'lik bir dilime sahip 830 milyon dolardan. Adamlar aslında live service'i hani denediler, yaptılar ve tuttu. Ama işin saçma tarafı onu da batırdılar. Ve bunu Sony batırdı. Bunun hani lamıcımı yok arkadaşlar. Helldivers 2 çok güzel bir şekilde çıkan bir oyundu. Sony çeşitli şekilde işte PSN account'unuz olacaktır, zarttır, zurttur derken bütün oyuncuları soğuttu. Bir yandan oyunun yapımcısı Arrowhead'de garip kararlar aldılar. Onlar da beklemiyordu yani oyunun bu kadar tutmasını. Saçma sapan silahları nerflediler, bir şeyler yaptılar falan filan. Oyuncu kitlesini bir soğuttular. Sonra bu adamlar Concord'u çıkardılar. Bu adamlar derken Sony'den bahsediyorum. Concord'u çıkardılar. Concord'un başına gelenleri zaten biliyorsunuz. Bir hafta falan kaldı piyasada. 300 kişi falan oynadı toplamda böyle. Maksimumda 1000'e ulaşabildi oyun. Ve tamamen kaldırıldı. Şimdi abicim sevgili Sony tamam live service'e gir. Eyvallah anlıyorum seni. Orada iyi para var. Hani Helldivers'ın kendi satışları bu arada. Hani normal mağazasında sattıkları falan filan onlara katılmamış durumda. Sadece oyun satışları bunlar. Tamam abicim gir ama İşin başına bari bilen birini getir ne bileyim hani düzgün kararlar alabilecek birilerini. Çünkü anladığım kadarıyla sevgili Japonlar bu konudan anlamıyorlar. Live service nasıl bir şekilde idame ettirilir anlamıyorlar. Zaten sen normal hani single play oyunlarında alakalı da oyuncuları dinlemiyorsun bir türlü. Sürekli bir inat modundasın. Bir yandan da ağlıyorsun zaten Microsoft Activision'ı satın aldıktan sonra bizi Nintendo'ya döndürmeye çalışıyorlar şeklinde ağlamakla bir konuşuyorsun. Abi onlar seni Nintendo'ya döndürmeye çalışmıyor. Sen kendin Nintendo'ya dönmek için uğraşıyorsun bildiğin ya. Abi tamam bak live service tamam tutuyor anlıyorum ama hani bu işe girişeceksen de düzgün yapmaya çalış be birader. Misal Delta Force. Battlefield bir tökezledi 2042 ile Delta Force dan diye girdi ortalığa. Overwatch 2 tökezledi sen Concord'la giremedin abicim. Hiç yoktan Extraction Shooter'larda bir tökezleme yoktu. Hatta bayağı bir rekabet de var denilebilir. Ama Helldivers 2'yi çıkardın bambaşka bir deneyimdi. İnanılmaz zevkliydi. Onun da içine sıçtı. Bir yerde kendine dur de artık. Sevgili Sony. Delireceğim. Delirmeyeceğim. Sakin olacağım. Ya sen Modern Warfare serisi, Call of Duty serisi elimden gidecek diye bir senedir ağlıyorsun. Bak yıllardır bunun ekmeğini yiyorsun. Buna dair herhangi bir adım atmadın. Bak XDefiant denedi. Bir şeyler denedi. Adamlar şu an tamam kötü durumdalar ama en azından denediler. Ubisoft gitti aldı eski bir tane Call of Duty'nin çalışanını aldı. XDefiant'ın başına getirdi. Bize bir şeyler yap dedi. Tahminen orada yapımcıların
da yani işte dağıtımcının daha doğrusu Ubisoft'un da biraz hatası var. Eyvallah falan filan. Ya bir şeyler yap birader. Yani ne bileyim FPS oyunu vardı senin. Killzone serisi vardı anasını satayım. Guerrilla Games. Guerrilla Games'e gittin Horizon oyunlarını yaptırdın. Horizon oyunları da bana bir ekstra boş gelen oyunlar. Neden bilmiyorum ama ben bir türlü sevemedim. Ya FPS konusunda deneyimli insanlar var. Yaptır onlara bir tane Call of Duty'nin rakibini. Hani dediğim gibi işte God of War'a, işte Last of Us'a deli gibi paralar, deli gibi bütçeler ayırıyorsun. Ki çok mutluyum bu konuda. İyi ki de yapıyorsun abi. Çok iyi beceriyor. Naughty Dog da çok iyi beceriyor bu konuyu. Santa Monica Stüdyo'da bir an God of War'un yapımcısını unuttum. Abi bir tane de Call of Duty'nin rakibi olacak oyuna yatır parayı ya. Concord bu değildi. Concord'a deli gibi paralar yatırdın. Deli gibi pazarlama bütçesini o kadar ayıracağına ne bileyim oyun yapımcılarına verseydin de daha düzgün bir şeyler yapsalardı. Bilmiyorum hani ama elindekileri değerlendirmek bu kadar da zor değildir diye düşünüyorum. Sevgili Sony. Neyse sakin olmalıyım, sakin olmalıyım, sakin olmalıyım, sakin olmalıyım, sakin.